Bugün çok güzel bir poğaça tarifiyle geliyorum size. 2 paket maya kullanıyorum. Şu anda evde bu var diye 2 paket kuru maya. Ondan sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker koyalım. 1, 2 ve 1 bardak ılık su. Tamamen ılık bir su. Elimizi yakmayacak şekilde, çok sıcak değil, çok da soğuk değil. Ve bunun hepsini bir şekilde elimle harmanlayacağım. Ve bunun üzerine birazcık un koyuyorum. Kabarma işlemi daha çabuk oluyor o zaman. Şöyle çok az. Bunu bu şekilde elimle harmanlayayım birazcık. Hatta birazcık daha un koyacağım. Şöyle şu şekilde karıştıralım ve bütün pütürük kalan unları ezmeye çalışalım. Azıcık şöyle hafifçe karıştırdıktan sonra üzerini temiz bir örtüyle kapatmam gerekiyor. Şöyle en az 20 dakika ile yarım saat arası mayamızı dinlendirelim ve kabarsın. Sonra da hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuz 25 dakika oldu şu anda. Epey bir kabardı. Harika görünüyor. Şimdi bunun içine ilk önce yumurta koyacağım. 2 tane oda sıcaklığında bekleyen yumurtam var. Bir tanesini komple içine koyuyorum. Diğerinin sadece akını koyacağım. O yüzden sarısını ayıracağım. Şöyle yapalım. Sarısını ayırdım. Biraz böyle ayırdığım sarıyı daha sonra poğaçaların üzerine sürmek için kullanacağım. Kenara koyalım. 2 bardak toplam ılık su giriyor bu tarife. 1 bardak demin kullandım. Şimdi diğer 1 bardağı kullanıyorum. Karıştırmaya başlayalım. Yumurtayı ezelim. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. 1 tatlı kaşığı tuz. Poğaçalarda genelde ben sıvı yağ olarak canola oil kullanıyorum. Vegetable oil da kullanabilirsiniz. Ve 1 bardak dolusu, ölçüm aynı bardakla 1 bardak dolusu sıvı yağ koyuyorum. Bu kadar. Gerisini un koyacağız. Alabildiğince un koyacağım. Ve çok yumuşak, kulak memesi ayarında derler, bir hamur elde etmem lazım. Ama tabii ki ununu azar azar ilave ediyorum. Yoğurmaya başlayalım. Şöyle şu şekilde. Yani toplam 2 bardak ılık su, 2 paket toz maya, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 bardak sıvı yağ, biraz da tuz koyuyoruz poğaçanın hamuruna. Bu kadar basit malzeme olarak. 2 paket kuru maya koymamın sebebi de kabardığından emin olmak istiyorum. Çünkü normalde 1,5 paket falan koyarlar. 1 paket, 1,5 paket. Ben 2 paket kullanıyorum. Bakalım, yavaş yavaş hamurumuzu yoğuracağım. Tamamen bu kısmı videoya özellikle çekmek istiyorum. Hamurun kıvamını görmenizi istiyorum çünkü. Böyle yavaş yavaş hamuru yoğuralım.
Hala yavaş yavaş un ilave etmeye devam ediyorum. En sonunda kıvamına gelince size tamamen nasıl bir hamur olduğunu yakından göstereceğim. Ele hiçbir şekilde yapışmayacak şekilde ve yumuşacık, kulak memesi ayarında dedikleri bir hamur elde ettim. Birazcık daha yoğurup bırakacağım. Aslında ne kadar yoğurursanız o kadar iyi bir hamur elde edersiniz. Hamurum harika bir kıvamını aldı. Bir 5-6 dakika daha yoğurdum. Elime yapışmıyor. Düşünün, elimde eldiven var ve hiçbir şekilde yapışmıyor şu anda. Bir taraftan peynirimi ezeceğim. Normalde peynirin içine maydanoz koyarlar ama ben koymuyorum. Ve genelde piknik diye Amerika'da satılan bir beyaz peynir çeşidi var. Çok da güzel oluyor. Kahvaltıda da kullanabilirsiniz. Onu kullanacağım. Peynirimi bir güzelce ezeceğim. Ben genelde poğaçayı elimde yaparım ve daha küçük parçalar halinde şu şekilde açarım. İçine peynir koyarım. Tabii maydanoz da koyabilirsiniz peynirinizin içine. Kapatıp yuvarlayıp tepsiye diziyorum. Şu şekilde üzerlerine bastırıp tepsiye diziyorum. Şimdi birkaç tane yapayım. Sonucunu göreceksiniz. Bir tane daha alalım. Daha büyük yapabilirsiniz ya da şekillerini çok istediğiniz şekil verebilirsiniz. Bu biraz çabukça yapılmış bir şey oldu. Böyle bir tane daha yapalım. Ve düşünün, normalde eldiven taktığınız zaman böyle hamur yapışır. Hiçbir şekilde yapışmıyor. Yaptığım hamur ölçüsünden şu boyuttaki tepsilerden hani 2,5 demeyeyim, 3 tane çıktı. Tam 3 tane değil ama 2,5 tepsi çıkıyor. Şimdi onların üzerine yumurta sarısını sürüp fırına salacağım. Poğaçaların üzerine şu şekilde yumurta sarısını süreceğim. Hatta susam ve çörek otu serpeceğim üzerlerine birazdan. Bu tepsi bitmek üzere. Şöyle yapalım. Her yerine yaymaya çalışıyorum yumurta sarısını. Birazcık susam serpelim üzerlerine. Susam, sesame seeds. Şimdi de çörek otu. Amerika'da black seeds diyorlar. Çıtır poğaçalarımız hazır. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyorlar. Şu anda poğaçalar fırından yeni çıktı ve çok sıcak, elimde tutamıyorum.
içerisini oh duman çıkıyor valla. Harika bir poğaça oldu. Şu şekilde. Afiyet olsun.